Hayatımda yapacağım en acı olaydı. Yani çok büyük bir imtihandı benim için ve gerçekten bir anne ne hissedebilir ki kendi evladını yıkarken, kefenlerken? Yani bu anlatılmaz. Yani gerçekten tarifesi yok. Öleceğini kendisi biliyor olmalıydı ki bana defalarca dedi, işte rüyamda gördüm seni, son kez görüşeceğiz yakında. Evet, gördüğüm insanları direkt teneşirimde, kefenin içinde hayal ediyorum bazen. Cinayetten dolayı hayatını kaybeden bir kişiyle karşılaştın mı? Rengi çok değişmişti, simsiyah olmuştu. Peki abla, üzülerek soruyorum bu soruyu. Çocuk cenazeleriyle çok karşılaşıyor musunuz? Evet, çocuk cenazeleri de çok oluyor maalesef. Kızım hiç aklımdan çıkmıyor. Anne dedi, sen çok güzelsin dedi ve seni asla unutmayacağım dedi. Ve ben o an bittim. Abla, hiç kimseye anlatmadığın bir sırrın var mı? Şundan korkarım ki anlatırsam birinin hakkına girerim ve o hakkı ancak ahirette talep edebilir benden ve ben hiç kimsenin hakkını ahirette bırakmak istemiyorum. Hani ölüm bize o kadar yakın, biz bunu sadece vaktimiz gelmediği için fark etmiyoruz. Halbuki her an hepimizi bulabilir. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta uzun zamanlar sonra bir Gassal ablayla birlikteyiz. Kendisi Almanya'da aşağı yukarı 3 seneden beri gassallık yapıyor ve bütün deneyimlerini bugün bize bahsedecek. Hayat sermayemiz devam ediyor ve bugün gerçekten canlı kanlı ayaktayken yarın toprağın altında olabiliriz. Ömür gün geçtikçe azalıyor ve tam olduk derken ölümle karşı karşıya kalıyoruz. Rabbim en doğru şekilde yaşamayı ve en doğru şekilde can verebilmeyi bize nasip etsin. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Abla bize birazcık kendinden bahseder misin? Tabii, adım Şeyma, 29 yaşındayım. Nasıl başladım mesleğe? Hayat tecrübeleriyle diyelim. Bir kızım vardı, vefat etti. Öylelikle onun vefatından sonra bu iş aklıma geldi. Öylelikle bu işe başladım. En yakın yerdesin. Ölüme en yakın yerdesin. Hatta ilginç olansa şu, sen ölümü kendi kızının ölümüyle tanımışsın ilk başta. Kendi kızını yıkayıp kefenleyince mesleğe adım atmışsın. Bu da gerçekten böyle dinlerken tüylerimizi diken diken eden bir an. Peki abla, ilk kızının cenazesini yıkadığında ilk cenaze o muydu yoksa ondan önce bir deneyimin var mıydı? Yok, ilk cenazem oydu. Hatta ondan önce hiçbir cenazeyle karşılaşmamıştım. Hani uzaktan görülüyordu tabii kefenli hali mezara konulurken vesaire. Ama hiç yakından görmemiştim, hiç dokunmamıştım. Yani bu şekilde yaşamamıştım hiçbir zaman. İlk kendi kızımda tecrübe edindim. O şekilde oldu. Peki ne hissettin abla kendi kızını yıkarken? Hayatımda yapacağım en acı olaydı. Yani çok büyük bir imtihandı benim için ve gerçekten bir anne ne hissedebilir ki kendi evladını yıkarken, kefenlerken? Yani bu anlatılmaz. Yani gerçekten tarifesi yok. Yani ben onu kefenlerken hala bir şekil oluyorum. Çok kötü olmuştum. Haftalarca, aylarca kendime gelememiştim. Çünkü ben kızımı kendime hiç kimseye emanet edemedim. Çünkü o benim canım, benim ciğerimdi. Benden bir parçaydı ve başkasının ona dokunmasına dahi müsaade edemedim. O yüzden kendim yapacağım bu işi dedim. Kendim tabutuna koydum, mezarına götürdük eşimle birlikte. Yani hala aklımda o günleri, o yüzü. Rabbim sizi ahirette karşılaştırsın inşallah. İnşallah. Tek umudumuz o zaten. Tek tesellimiz o zaten. Kapıları böylece açtın. Artık bir gassalsın. Gasilhane görevlisisin. Peki abla, kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun? Yaklaşık 2-3 yıldır bu işi yapıyorum. Dediğim gibi Almanya'da yapıyorum. Farklı şartlar altında yapıyoruz bu işi. Yani severek de yapıyorum. Peki abla, Almanya'da başka imkanlar da var. Mesela işte meslek olarak baktığında birçok meslek var. Seni gassallığa sürükleyen bir durum var. Bundan dolayı gassallığa başlamışsın. Hiç böyle başka bir şey seni cezbetmedi mi? Başka bir iş yapmak istemedin mi? İlla ki farklı imkanlar var. İlla ki şunu da mı yapsam, bunu da mı yapsam dediğim zamanlar oldu. Fakat beni gassallığa daha çok sürükleyen
ölümü hatırlamak oldu. Yani kendimi kaybetmemek için bu dünyada paranın hakimiyeti olduğu, ne bileyim bu günahlığın içinde, bu bataklığın içinde olduğumuz bu günlerde kendime hakimiyet olsun, nefsime hakimiyet olsun, aileme de, eşime, çocuklarıma olsun bir şey katabilmem için, onların da ayrıca nefsine bir hakimiyet verebilmek için bu işi tercih ettim ve hala da severek yapıyorum. Yani bırakmayı da düşünmüyorum açıkçası. Zaten bıraksam bundan sonra ne yaparım bilmiyorum. Yani bırakabileceğimi de düşünmüyorum. Bu istenlik bir iş oldu tamamen. Aynen öyle oldu. Peki abla, sorarken hep böyle bir hüzün kaplıyor içimi ama kızından sonra ilk yıkadığın cenaze hangisiydi? Kızımdan sonra ilk yıkadığım cenaze bir yaşlı teyzeydi. Çok temiz bir cenazesi vardı. Gerçekten tatlı bir teyzeydi, besbelli yüzünden, ifadesinden. Fakat teyzemizin bir özelliği vardı. Kendisi aslen Almandı. Sonradan Müslüman olan insanlardan bir tanesiydi. Yani onu da sadece isimden dolayı anlayabildik. Yani nüfusta hala Alman ismi geçiyordu ama ailesi Müslüman olup yeni ismini bize iletti. Öylelikle Müslüman gibi defnedildi, Müslüman gibi yıkandı ve kefenlendi. Maşallah. Peki abla, Almanya'da mesela normal şartlarda cenazeler yıkanmıyorsa ne yapılıyor? Almanya'da normal şartlarda cenazeler yıkanmıyorsa zaten genellikle buraya yolluyoruz. Yani Türkiye'ye yolluyoruz cenazelerimizi ve burada yıkanıyorlar o zaman. Peki direkt yerlisinden bahsedecek olsak, yani Almanların cenazesi ne oluyor mesela? Müslüman olmayan Almanlar. Evet. Onlar biraz farklı oluyor. Almanlar genellikle eğer pis bir durumda değillerse yıkanmıyorlar. Biraz batık bir cenazesi varsa, kanla bulaşmış veyahut da başka bir akıntı vesaire varsa yıkıyorlar ama sadece görsel anlamda yıkıyorlar. Yani bir dini amaçları yoktur bu durumda. Güzel kıyafetler giydiriyorlar. Takım elbise olsun, en sevdiği kıyafet olsun. Bazen etiketi hala üstünde kıyafeti giydiriyorlar. Makyajcı geliyor, makyaj sürüyor, takı takıyorlar ve tabutlu bir şekilde defnediliyorlar. Peki yakma durumu var mı orada abla? Evet var. Yakılanlar da çok oluyor. Yıkandıktan sonra mı yakılıyor yoksa direkt mi yakılıyor? Genellikle onlar yıkanmıyor, hayır. Direkt yakılıyor. Hı hı. Yakınlarından birisini yaktıkları oldu mu hiç abla? Tanıdığın birisini? Yok, hiç olmadı şimdiye kadar. Peki abla, böyle soracak olsam sana meslek hayatın boyunca işte 2 seneden beri, 3 seneden beri bu işin içerisindesin. En zorlandığın cenaze hangisi desem bize hangisini söylersin? Bir genç kızımız vardı. Türk değildi, başka bir ülkeye mensuptu. Fakat Müslümandı, ailesi de Müslümandı. Çok genç bir kız, ona çok üzülmüştüm. Ani bir ölüm sebebiyle vefat etmişti. Beklenmeyen bir ölüm söz konusuydu. O cenazemiz evde vefat etmiş ve birkaç haftada o şekilde beklemişti. Yani bize geldiğinde biraz görünüm olarak değişiklikleri vardı tabii ki. Yani bir ürkütücü görünüme sahipti. Fakat yani korkutucu değil, yani biraz daha doğrusu ders çıkarabileceğimiz bir görüntüye sahipti. Ne vardı farklı olarak? Rengi çok değişmişti. Simsiyah olmuştu. Gözleri yerinden çıkmış durumdaydı. Böceklenme söz konusuydu. Yani biraz zor bir cenazeydi ama onu dahi severek yıkadım. Yani zorlandık ama o genç kızımızın da hakkıyla yıkanmaya bir hakkı olduğunu düşünerekten elimizden geldiğince ona da aynı şefkati gösterdik ve aynı şekilde onu da yıkadık. Peki siyahlaşmadan bahsettin, kurtlaşmadan bahsettin abla. O siyahlaşma yıkandıkça gidiyor muydu yoksa kalıcı bir şekilde mi? Kalıcıydı maalesef. Çürüme evresindeydi o zaman. Aynen öyle. Peki kurtlar ve böceklerden de bahsettin abla. O kurtlar, böcekler böyle su döktükçe gidiyorlar mıydı yoksa kalıcı Gidiyorlardı mıydı? evet. Yani suyla birlikte resmen kurtların nasıl döküldüğünü ve aktığını görebiliyorduk. Böyle saymaya kalksan sayabileceğin kadar mı yoksa aşırı fazla bir kurt mu vardı? Yani çok aşırı değildi ama sayabileceğim de bir rakam değildi. Gözlerinden bahsettin. Gözleri dışarıda mıydı? Evet, pörtlemişti gözleri dışa doğru. Korku içinde bir bakışı vardı. Hatta bir müddet yüzünü kapatmak zorunda kaldım çünkü bakışlarına dayanamamıştım. Çok üzülmüştüm. Peki burada bir soru geldi aklıma abla. Bir cenazenin sana geldiğinde yüz ifadesinden böyle ölüm anını hissedebiliyor musun veya tahmin edebiliyor musun diyeyim?
Bazı cenazelerimizin yüz ifadeleri korku şeklinde geliyor. Bazılarında da hiç mimik yok, yani normal uyuyor gibi gözüküyor. Bazıları da gülümseyerek geliyor, yani aşağı yukarı biraz tahmin edebiliyoruz tabii ki. Ama tabii ki hiçbir zaman kesin diyemem. Çünkü nasıl yaşadı, nasıl bir insandı bilemediğim için tahminde yürütmek istemiyorum bu konuda. Evet. Peki bir cenaze geldi ki diğerlerinden farklıydı diyebileceğim bir cenaze var mı abla? Evet, bir teyzemiz vardı. Hatta kendisi de gençliğinden beri cenaze yıkıyordu. Yani bütün hayatını cenaze yıkamaya adamıştı. Çok tatlı da bir teyzeydi. Birlikte cenazeler yıkadık uzun bir süre. Öleceğini kendisi biliyor olmalıydı ki bana defalarca dedi, işte rüyamda gördüm seni, son kez görüşeceğiz yakında. Kış aylarıydı. Hatta çocuklarıma tarhana vermişti. Sıcak tutsun, içsinler, hastalanmasınlar gibi. Bir iki gün öncesine birlikte bir genç kızı yıkamıştık tekrar. Ondan sonra kendi cenazesi geldi. Onun cenazesi ama gerçekten çok farklıydı. Yani onu yıkadıkça odada çok güzel bir koku yayıldı ve o koku birkaç gün gitmedi. Yani havalandırmamıza rağmen, oraları temizlememize rağmen her cenazedeki gibi o koku hiçbir şekilde gitmedi. Birkaç gün orada sabit durdu. Dün beraber cenaze yıkadın. Bugün cenaze olarak onu yıkadın. Aynen. Bu sende nasıl bir etki uyandırdı abla? Hayatın ne kadar kısa olduğunu, ölümün bize ne kadar yakın olduğunu ve sadece bizim bunu fark etmediğimizi, aslında hepimizin bunu fark etmesi gerektiğini, ona göre yaşam tarzımızı uygulamamız gerektiğini, yani ölüm bize o kadar yakın, biz bunu sadece vaktimiz gelmediği için fark etmiyoruz. Halbuki her an hepimizi bulabilir. Peki abla, cenazeleri yıkıyorsun, kefenliyorsun, hazırlıyorsun. Daha sonra defin oraya oluyor mu? Almanya'da defin olayı var mı ve yoksa eğer Türkiye'ye mi gönderiliyor? Çoğu cenazeler Türkiye'ye gönderiliyor uçak yolu ile. Ama Almanya'da da defin meselesi var, evet. Normal mezarlıklarda Müslüman bölümleri vardır. Oralarda Müslüman üyeler defnedilebiliyor. Ancak normal şartlarda siz orada hazırlıyorsunuz, Türkiye'ye gönderiyorsunuz. Aynen. Peki abla, cenazeleri Türkiye'ye sadece uçak yoluyla mı gönderiyorsunuz? Evet, öyle oluyor, mümkün oluyor sadece. Öbür türlüsü zaten mümkün olmaz. Uçak yoluyla en hızlı şekilde gidiyor. Hele ki yaz aylarında hiçbir şekilde başkası mümkün olmuyor. Peki Şeyma abla, cenazeleri Almanya'dan Türkiye'ye gönderiyorken böyle cenazeler kopmasın vesaire diye bir işlem yapılıyor mu? Evet, cenazeler tekrar kefenlendikten sonra ceset torbasına yerleştiriliyor. Ondan sonra tabutları da tamamıyla folye ile sarılıyor, zımparalanıyor. O şekilde yollanıyor. Akıntı kokuntu olmaması en üst seviyemiz o yönde. Peki burayı merak ediyorum abla. Almanya'da bir sürü din var. Sadece İslam ya da Hristiyanlık yok. Farklı dinlere mensup birilerini yıkadığın oldu mu hiç? Yok, hayır. Ben sadece Müslümanları yıkıyorum. Hiç böyle bir istekte bulunan birisi oldu mu abla? Şimdiye kadar olmadı. Yani olduysa da ben duymadım. Çünkü bana cenazeler zaten yukarıdan geliyor, yani bildiri olarak geliyor. Hangi cenaze ne zaman yıkanacağına dair ben karar vermiyorum. Bana evraklar geliyor. Orada yazıyor zaten şu gün şu tarih şu cenaze gelecek diye. Yani onlar karar veriyor ne zaman hangi cenaze yıkanacağına dair. Yani olsa bile ben fark etmiyorum. Peki abla, cinayetten dolayı hayatını kaybeden bir kişiyle karşılaştın mı? Evet, bir hanım ablamız gelmişti. Normal ölüm sanmıştım başta. Otopsili gelmişti. Ama onu yıkadıkça sürekli bir akıntısı vardı vücudundan. Kan, yani biraz sulanmış kandı otopsiden dolayı. Nereden geldiğini çözememiştim yani. Orasına bakıyorum, burasına bakıyorum. Yani görebileceğim yerlere bakıyorum tabii ama hiçbir yerden bulamıyorum ama sürekli bir kan akıyor. Ondan sonra işte sırtını çevirdiğimizde bıçak darbelerini görmüştük. Yaklaşık 7-8 tane bıçak darbesi vardı sırttan. Öylelikle cinayet olduğunu öğrenmiştik. Ailelerine de sorduk. Ondan sonra işte ölüm sebebini cinayet demişlerdi. Çok beklemiş, çürümüş cenazeyle karşılaştın mı çok? Evet, başta da dediğim gibi bir genç kızımız vardı. O şimdiye kadar en çok bekleyen cenazelerimden bir tanesiydi. Onun dışında böyle karşılaştığın başka birisi var mı? Açıkçası onun dışında bu
derecede karşılaşmadım. İlla ki oldu yani, çürüme evresine girmiş, kararmış vesaire gibi. Ama onun gibisiyle hiç karşılaşmadım bir daha. Peki abla, sadece Almanya'da yaşayan Türkleri mi yıkıyorsun? Yani gurbetçi Türkler dediklerimizi mi yıkıyorsun sadece, yoksa böyle farklı cenazeler de geliyor mu sana? Yok, sadece Türkleri yıkamıyoruz. Genel olarak bizim önceliğimiz Müslümanlardı. Pakistanlılar var, Almanlar var, sonradan Müslüman olanlar, Suriyeliler var, ya genel olarak Araplar var. Yani dünyada ne kadar Müslüman düşünebilirsen hepsi Almanya'da mevcut. Covid-19 zamanı, yani korona zamanında yıkadınız mı cenazeleri? Evet, cenazeler yıkandı. Fakat başlarda yani yıkamaya çalıştık. Sonra baktık baş edilemiyor. Zaten bizim karar verebileceğimiz bu durum değil. Üstlerimiz cenazeler hayır yıkanmayacak, bu şekilde yollanacak, Türkiye'de yıkanacak gibi kararlar verdikleri sürede bize cenaze bildirisi de gelmiyordu. Yani gelse bile bizim yani biz bilmiyorduk cenaze var yıkanacak gibisinden. O yüzden başlarda yıkadık ama ondan sonra baktılar olacak gibi değil. Artık cenazeler Covid'li gelmemeye başladı. Peki abla, üzülerek soruyorum bu soruyu. Çocuk cenazeleriyle çok karşılaşıyor musunuz? Evet, çocuk cenazeleri de çok oluyor maalesef. Ne hissediyorsun onları yıkarken? Bir anne ne hissedebilirse onu hissediyorum. Yani ben genellikle kendi evlatlarımı görüyorum o teneşirin üstünde her seferinde. Üzülerek yıkıyorum. Yani o an dilim tutuluyor, ellerim titremeye başlıyor. O cenaze hani küçük olmasına rağmen kaldırmakta sıkıntı çekiyorum. Ağır olduğundan değil, gücümü kaybettiğim için. Bir günde en fazla kaç tane cenaze yakıyorsun abla? Farklı oluyor. Bazen sadece bir tane geliyor. Bazen 4-5 tane geldiği oluyor. Yani gerçekten gününe bağlı. Bunun sabit bir sayısı yok. Yani bazen hiç gelmiyor bir iki gün. Bazen 1, bazen 2, bazen 4-5. Değişiyor sayılar. Seni en çok zorlayan cenaze hangisiydi? Genellikle çocuk cenazeleri beni en çok zorluyor. Yani belki başkası araba kazası der, çürümüş cenaze der. Tabii ki onlar da çok zorlayıcı ama beni şahsen çocuk cenazeleri en çok zorluyor. Peki abla, böyle ibretlik diyebileceğin bir olay yaşadın mı hiç? Evet, birkaç olayım oldu. Bir bebek cenazesi gelmişti gene. Çok küçük yaşta vefat etmişti. Birkaç aylıkta henüz. Annesi emziriyormuş. Ve annesiyle birlikte yıkadık biz o cenazeyi. Biz cenazeye su döktükçe, onu yıkadıkça annesine süt akmaya başladı. Yani o beni çok etkilemişti. Çok üzülmüştüm. O kadın hiç unutamadım. Cenazeyi bırak, o kadını hiç unutamadım. Ne yaşamış, nasıl olmuştur gibisinden. Ben ona çok üzülmüştüm. Kızına su döktükçe sütleri akıyordu. Gasilhanede uhrevi bir olay yaşadın mı? Gasilhanede değil ama eve döndükten sonra bunu aslında eşime dahi anlatmıyorum ama bazı cenazelerim rüyalarıma giriyor. Hepsi değil tabii ki, nadir oluyor bu olay. Ama bazı cenazelerim rüyama giriyor. Ki şöyle bir durum var, ben cenazeleri yıkamadan önce genellikle ya evde ya da camide 2 rekat namaz kılarım. Hakkıyla yıkayabilmek için Allah'a dua ederim. Benim önceliğimdir hakkıyla yıkamak. Ve bazen işte aklıma takılıyor, acaba şunu da yaptım mı, bunu da yaptım mı gibi, hani bazı konularda aklıma takılıyor ve aklımdan çıkmıyor. Bazı cenazelerim yani çok değil 2-3 tane belki olmuştur ama rüyalarıma girip de eline sağlık deyip ellerimi öptüler, teşekkür ettiler ve öylelikle ben de bir huzur bulmuştum. Parçalanmış bir bedenle karşılaştın mı hiç? Evet, araba kazası sonucu parçalanmış cenazeler de geliyor maalesef. Kolu kopmuş oluyor, eli ayağı kopmuş oluyor, kafası kopmuş oluyor veyahut da işte iç organları dışına çıkmış oluyor. Bunlar genellikle poşet halinde geliyorlar. O şekilde karşılaşıyoruz maalesef. Gördüğünde ne hissediyorsun? Gördüğümde ne hissediyorum? Üzülüyorum. Yani o an ne yaşamıştır, ne korkmuştur, acı hissetmiş midir? Yani ya da çok mu hızlı öldü, hiçbir şey hissetmedi mi? Yani üzülüyorum açıkçası ama elden bir şey gelmiyor. Onları da en güzel şekilde yıkayıp, kefenleyip o yolculuğa uğurlamaya çalışıyoruz. Peki birleştirmeye çalışıyor musunuz abla? Evet, birleştirmeye çalışıyoruz. Yani hangi organ nereye geliyorsa onu oraya koymaya çalışıyoruz. Hiç korktuğun bir cenaze oldu mu?
Hayır, şimdiye kadar hiçbir cenazemden korkmadım. Ürperdiğim cenaze oldu tabii ki ama korkmadım hiçbir zaman. Rabbim de şimdiye kadar hiç öyle bir şey yaşatmadığı gibi ileriki zamanlarda da hiçbir zaman inşallah yaşatmaz öyle bir durum. İnşallah, inşallah. Peki abla, geceleyin, geç saatte cenaze yıkadığınız oluyor mu? Evet, bazen geç vakitlerde arıyorlar bizim nakil görevlilerimiz cenaze var diye. Çünkü çok sabah erken uçakla gitmek mecburiyetine kalıyor cenazeler aile isteği üzerine. Saygı duyuyorum ve direkt kalkıp gidiyorum gasilhaneye. Çok uzak mı peki? Gasilhanemiz yok, çok uzak değil bana. Yani arabayla belki 10 dakika içinde orada oluyorum. Peki bu gasilhaneyi, işte oranın giderlerini falan karşılayan devlet mi yoksa Türkiye Cumhuriyeti mi? Devlet karşılıyor. Abla, intihar etmiş bir cenazeyle karşılaştın mı? İntihar etmiş bir cenazeyle karşılaştım evet ama bu 2-3 yıl içinde sadece bir kere bir intiharla karşılaşmıştım. O da kendini ormanda ağaca asmış. O şekilde de 2 gün sonra bulunmuştu. Öylelikle bize de gelmişti. Peki Almanya'nın her yerinde var mı sizin gibi gasilhane, gassallar vesaire, yoksa sadece bir yerde mi var? Yok, belirli bölgelerimizde var gasilhanelerimiz ve gönüllü ablalarımız da var, görevli ablalarımız da var. Öylelikle yıkanıyorlar. Kimsesiz cenaze hiç geldi mi? Çok geliyor maalesef. Genellikle yaşlılar kimsesiz olarak geliyorlar. Ailesiyle kavgalı olan veyahut da ailesini komple kaybetmiş olan, yapayalnız olan teyzelerimiz çok geliyor huzur evlerinden, hastanelerden. Maalesef yıkadıklarımızda hiç kimse olmuyor yanlarında. Yapayalnız yıkıyoruz, yapayalnız uğurluyoruz. Nereye gidiyor onlar? Bazen Almanya defin oluyor, bazen Türkiye'ye gönderiliyor. Oralarda bir köyünden biri diyor hani bana gönder. Bir eski komşusu, bir akrabası falan. Ama Almanya'da kimsesiz oluyorlar. Peki abla, Almanya'da mezar yerleri falan paralı mı oluyor? Nasıl oluyor? Evet, paralı oluyorlar. Orayı birkaç yıllığına kiralayabiliyorsunuz sadece. Ondan sonra o yıllar geçtikten sonra tekrar bir kira yatırmak zorundasınız. Yani bu ömür boyu bu şekilde sürüyor. Kira yatırmadığınız sürece mezar açılıyor, kemikler ayak bölgesine itiliyor ve oraya başka bir cenaze konuluyor. Allah Allah. Peki nasıl bir kira ödüyorsunuz? Yani tutarlar ne kadar tahmini? Değişiyor. Çocuk mezarlıkları biraz daha ucuz oluyor. Küçük mezarlık olduğu için. Yetişkin mezarlıkları biraz daha pahalı oluyor ama şu an fiyatlar aklımda değil açıkçası. Abla, yıkama esnasında hareket eden bir cenazeye denk geldin mi? Evet. Daha doğrusu ben şahsen hareket ettiğini görmedim. Ama kendini korumaya çalışan veyahut da sürekli kafasını çevirip kapıya doğru bakan cenazelerimiz oldu. O durumlarda ben genellikle soruyorum hani aileden biri var mı hakkını helal etmeyen veyahut da ne bileyim bir sıkıntı olan, şu an lütfen o gelsin diyorum ve konuşsun çünkü yoksa durmayacak, yani sürekli kafasını çevirecek ve ben bu şekilde yıkayamıyorum diyorum. Allah Allah. Yani o zaman geliyorlar, diyorlar ya evet ben hani şöyle şöyle sıkıntılar yaşadık bazen, böyle böyle olaylar oldu falan diyorlar. Ben çıkıyorum, 2 dakika veriyorum, onlar konuşuyorlar. Ondan sonra da o hareketlenme duruyor. Allahu Ekber. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Abla, hiç gülümseyen bir cenazeyle karşılaştın mı? Evet, cenazemiz geldiğinde zaten hafif bir gülümseme vardı yüzünde. Fakat suyu döktükçe, abdestini aldırdıkça o gülümseme daha da arttı. Yüzü beyazlaşmaya başladı. Hatta aile de çok şaşırmıştı. Ne güzel gülüyor, ne oldu vesaire gibi. Ben de cevap verememiştim. Hani ne diyeyim, neden gülüyor, ne diyeyim. Ama gülen cenazelerimiz de oldu. Ve bu durum beni açıkçası çok mutlu ediyor. Peki abla, eşin de hemen burada stüdyomuzda. Ailen bu işi yaptığın için sana ne söylüyor? Ailem başta çok tepkiliydi, annem haricinde. Annem baştan beri dedi ki sen bu işi yapmak istiyorsan ben tamamıyla arkandayım. Fakat eşim biraz karşı çıkmıştı. Psikolojik bunu kaldıramayacağımı düşündü veyahut da eve yansıyacağını düşündü, çocuklara yansıyacağını düşündü. Fakat artık öyle olmadığından tatmin olmuştur, emin olmuştur. Bazı aile yakınlarımız, akrabalarımız var. Hala bu konuda biraz tepkililer bana karşı. Hatta bana psikolojik destek almamı öneren akrabalarımız oldu.
Benim de onlara tek cevabım, inşallah bir gün sen öldüğünde seni de hakkıyla yıkayan birisini bulursun. Ki ben hakkıyla yıkamaya çalışıyorum ve sen beni psikolojik rahatsızlıkla suçluyorsun. Evet. Yani umarım sen de hakkıyla yıkayan birisini bulursun dedim. Allah hiç ağlayarak, üzülerek cenaze yıkadığın oldu mu? Evet. Şimdi bahseder misin biraz? Genellikle ben cenazelerimi yıkarken ağlamamaya çalışıyorum. Ama bir bayan gelmişti, çok gençti. Aşağı yukarı benimle yaşıttı. 2 tane de çok tatlı bir kızı vardı. Kızlar annelerinin öldüğünü annesi gasilhaneye gelip yıkandıktan sonra duydular. Yani öldüğü vakit değil de ben cenazeyi yıkayıp kefenledikten sonra fark etti kızlar annelerinin öldüğünü. Kızları getirdiklerinde işte benim kızlarla konuşmamı istediler. Ben de onlara dedim işte anneniz ben çok güzel hazırladım. Ona çok güzel bir gelinlik giydirdim. Çok güzel bir anneniz var. Onunla konuşmak ister misiniz diye sordum. Aile çünkü göstermemi istedi. Tamam dediler, gittiler başına ve orada o kızın dediği hiçbir zaman aklımdan çıkmadı. Anne dedi sen çok güzelsin dedi ve seni asla unutmayacağım dedi. Ve ben o an gittim. Orada kendimi tutmaya çalıştım. Hatta annenin yanına kolyesi vardı kızın. İşte onu çıkarttı, döşüne koydu. Resmini koydu. Bir resim boyamış annesi için. Onu koydu. İşte aslında hastaneye götürmek istemiş o resmi ama işte tabutun içine koymak nasip oldu. Orada arabaya bindim ve kendime hakim olamadım eve dönüşte. Bütün yol boyu ağladım. Eve geldikten sonra kapının önünde gözyaşlarımı sildim. Ve eve hiçbir şey olmamış gibi girmek zorunda kaldım. Çünkü benim de 2 tane çocuğum var. Yıkadığın cenazeler senin onu yıkadığını hissediyor mu sence? Bence evet. Yani ruhların o an orada olduğunu, her şeyi duyduklarını, hissettiklerini, gördüklerine ben çok inanıyorum. Ve hatta bu yüzden ben cenazelerimi yıkamadan önce selam vererek giriyorum. Yıkadıktan sonra her bir cenazemden helallik diliyorum. Olur ya belki yanlışlıkla canını yakmışımdır. İstemsizce bir olay olmuştur. Yani kontrolümün altında olmayan bir durum olmuştur. O yüzden benim için çok önemlidir her birinden helallik dilemek. İnşallah haklarını da helal ediyorlardır. İnşallah. Biz inanıyoruz. Peki abla kötü kokuyla nasıl mücadele ediyorsunuz? Kötü kokuyla mücadele etmek çok zor gerçekten. Bazen cenazelerde aşırı koku olursa özel yağlar var maskemin içine damlatmak zorunda kalıyorum. En azından kokuyu biraz bastırabilsin diye. Çünkü cenaze yakınların yanında da işte ben çıkmam lazım, dayanamıyorum gibi bir durum yaşanmasını istemiyorum. Öylelikle bir şekilde baş etmeye çalışıyoruz. Peki mesleğini dışarıda böyle insanları gördüğünde hissediyor musun? Mesela bir kadın gördüğünde onun üzerine böyle kefen biçiyor musun gözünde? Evet. Bu mesleğe girdikten sonra gerçekten de öyle oluyor. Yani kefen biçiyorsun. Beyazlar içinde nasıl gözükür acaba diyorsun. Eğer bu kadın teneşirime yatsa şu kadar metre kefen kullanırdım. Şunu şöyle yapardım, bunu böyle yapardım diyorsun. Yani evet gördüğüm insanları direkt teneşirimde kefenin içinde hayal ediyorum bazen. Çok önemli bir soru abla. Ölümden korkuyor musun? Ölümün kendisinden korkmuyorum açıkçası. Beni biraz ürküten nasıl öleceğiz acaba? İmanla ölebilecek miyiz? Ne tür bir ölüm yaşayacağız? Acılı bir ölüm mü? Acısız bir ölüm mü? Azrail canımızı nasıl alacak? Ne durumda alacak? Yani beni sadece düşündüren o. Peki günümüzdeki gençlere bir tavsiyen var mı? Olmaz mı? O kadar çok ki. Yani dışarıda gezdiğimde gençleri görüyorum ve açıkçası bazen içimi hüzün kaplıyor. Yani keşke hepsi de ölüm var diyerekten yaşasa. Çünkü bu bir gerçek. Yani ölüm haktır. Hepimizi bulacak ve Rabbim hepimize imanlı ölüm nasip etsin. Keşke bazı kardeşlerimiz, bazı kızlarımız, oğullarımız yaşam tarzlarını biraz değiştirip daha çok İslam'a yönelseler, ona göre yaşasalar eminim çok daha güzel bir hayat sürdürürler. Yıkadığın cenazelerin arasında böyle
yüzünü hiç unutmadığın bir cenaze oldu mu? Genelde %90 ben gasilhaneden çıktığım an yüzleri unutmaya çalışıyorum. Kendimi koruma amaçlı. Beni kalıcı olarak etkilememesi için. Ama bazı zor cenazeler oluyor veya da çok güzel cenazeler oluyor. Aklımda kalıyorlar yani bazen, evet. Yüzünü hiç unutmadığın cenazelerden bir tanesinden bahseder misin? Yüzünü hiç unutamadığım cenazelerden bir tanesi, bir teyze gelmişti. Gülerek geldi, gülerek gitti. Bembeyazdı yani hiç vefat etmiş gibi gözükmüyordu. Halbuki 3-4 gündür vefat etmiş bir durum vardı. Ne bir kararma vardı ne bir sararma vardı. Bembeyaz geldi. Çok böyle sanki yüzüne öyle bir ışık, nur saçmış ki yani anlatılacak gibi değildi. Öyle cenazeleri yani mutlulukla geri hatırlıyorum, evet. Aklımda güzel kalıyorlar. Yıkamakta zorlandığın, böyle sana ağır gelen bir cenaze oldu mu? Yıkamakta zorlandığımız şöyle, bazen hastanelerden geliyor cenazelerimiz ve hastaneler kablolarını, kateterlerini vesaire sökmüyor. O şekilde geliyorlar ve o cenazelerde tabii ki onları o kablolardan, o iğnelerden vesaire arındırmak çok zor olabiliyor. Çünkü hangisi nerede, ne kadar kanayacak onu çıkarttığımızda bilemiyoruz. Yani o tür zamanlarda zorlanabiliyoruz. Ama şunu da yaşadım, bir cenazem o şekilde geldiğinde ve bütün kablolarını söktüğümde cenaze bir oh çekti. Yani gerçekten oh dedi artık ve o rahatladı, ben rahatladım. Allahu Ekber. Ne soracağımı unutturdun bana, heyecanla. Abla, cenaze yakınlarıyla aranda bir muhabbet dönüyor mutlaka. O arada böyle garip yaşadığın bir şey oldu mu? Bazı kızdığım noktalar oluyor. Çünkü ben cenazeyi henüz yıkıyorken bazı cenaze yakınları miras davasına düşüyor. Ben o durumlarda biraz kızıyorum. Bazı cenazelerde o kadar seviyor ki merhumeyi, ortalığı birbirine katıyorlar, bağırıp çağırıyorlar, işte feryat figan ağlıyorlar. Orada onları sakinleştirmek mi, cenazeyi yıkamak mı, bazen şaşırıyorum. Yani bu tür muhabbetler oluyor ama şu da var ki benim genellikle cenaze ailelerim cenazeler yıkandıktan sonra birkaç gün sonra, ortalık durulduktan sonra beni ararlar. Benimle tekrar konuşurlar, işte nasıl hissettin, güzel miydi, iyi miydi, kötü müydü, neler gördün vesaire gibi. Bazıları da sadece içlerini dökmek için ararlar ve hepsini dinlerim. Hepsi için de telefonum her zaman açıktır. Maşallah. Abla, hiç kimseye anlatmadığın bir sırrın var mı? Evet, var. Onu burada da anlatmayacağım. Çok istesek. Yok, hayır. Sırrım benim sırrım. Mesleğinle alakalı böyle anlatmayı düşündüğün ama çok emin olmadığın bir şey mutlaka vardır. Anlattığında ibret olacak bir şey varsa lütfen bize anlat bu programda. Yani aslında anlatmasam daha iyi. Çünkü şundan korkarım ki anlatırsam birinin hakkına girerim. Ve o hakkı ancak ahirette talep edebilir benden ve ben hiç kimsenin hakkını ahirette bırakmak istemiyorum. Hele ki birebir helallik dileyemeyeceksem bir vefat etmiş kişi hakkında, yani anlatmasam daha iyi olacak. Dedin ya, bir gün önce beraber cenaze yıkamıştık, bir gün sonra onun cenazesini yıkadım diye. Yani bu hayatın ne kadar gelip geçici olduğunu işte bu örnekle anlayabiliyoruz. Ömür sermayemiz tükeniyor ve bir gün bizler de o taşta olacağız. Peki sen bir gün o cenazelerin olduğu yerde yıkanmaktan endişeli misin? Benim endişem orada olmaktan değil açıkçası. Benim en büyük endişem orada olamamaktan. Çünkü görüyoruz bazı cenazeler kayboluyor, başka sebeplerden dolayı yok oluyor ve hiçbir zaman bulunamıyorlar, yıkanamıyorlar. Ve beni korkutan orada yatıp yıkanmak değil, orada yatamamak ve yıkanamamak. Peki gassallık hayatını nasıl etkiliyor abla?
Gassallık hayatımı çok etkiledi. Hayatımda birçok şeyi değiştirdim. Kendime bazı konularda çeki düzen verdim. Bazı konularda daha çok araştırdım, kendimi geliştirdim. Ailemi de o yöne çekmeye uğraştım. Yani evet, gassallık hayatıma çok dokundu. Biraz duruldum. Yani başka nasıl anlatılır ki? Gassallık yapmadan önceki hayatınla şu anki hayatın arasında en keskin fark ne? Gassallık yapmadan önceki hayatımdaki şu anki hayatım, ondan önce ölümü bu kadar çok hatırlamıyordum. İşlediğim bazı günahlar bana basit geliyordu. Yani ne olacak, tövbe edersin geçer, bir daha yapmazsın olur biter gibisindendi. Veyahut da aman şu günahtan ne olacak, aman bu günahtan ne olacak. Topluluğumuzda şu an hastalık olarak kabul ettiğim bir durumdur bu. Hani her küçük günah aman ben işledim, o işledi, hepimiz yanacak mıyız gibi bir hastalık var. Evet, hepimiz yanacağız eğer bu günahlarımızdan tövbe etmezsek. Ve ben çok şeye karşı tövbe ettim. Çok şey etkiledi beni. Gassallık beni çok etkiledi. Ölümü sürekli burnumun önünde görüyorum, yani gözümün önünde görüyorum. Sürekli benimle ve bundan etkilenmemek zaten mümkün değil. Eğer etkilenmeseydim zaten bir yanlış olurdu. Hatta ilk başlarda cenazelerimden küçük bir parça kefen koparıp ceplerime koyuyordum. Hani yanımda olsun. Her bir günah işleyeceğim vakit elimi cebime atıp ölüm var. Bak bu kefen sana çok yakın. Şimdi şu an sen de ölebilirsin diyerekten birçok günahtan beni alıkoydu. Elhamdülillah. Peki abla, Yeraltı kanalını izlediğinde böyle ne hissettin, ne gördün bizim kanalımızda? Yeraltı kanalında hissettiğimde birçok güzel insanlar görebildim. Birçok kaybolmuş insanlar görebildim. Yolunu kaybetmiş, umarım doğru yolu bulacak olan insanlar görebildim. Çok farklı bir durum. Yani kimi zaman diyorsun ne güzel bir insan, ne güzel anlatıyor. Kimi zaman diyorsun kardeşim keşke o yönden gitmesen. Başka yönde var, ölüm de var. Gel bizi dinle tercihine. Yani bazen evet, televizyon karşısında konuştuğumda oluyor. Umarım söylediğin gibi olur. Umarım onlar da yollarını inşallah bu programlar vesilesiyle, bu yayınlar vesilesiyle bulurlar diyoruz. Bizler de bu gaye ve bu uğurda çalışıyoruz abla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir dakika görme fırsatın olsa ona şu anda ne söylemek istersin? Ona ne diyebilirim ki? Yani bilmiyorum, bir kelime dahi çıkarabilir miyim? Yani herhalde bilmiyorum ama utancımdan galiba yerin dibine girerim. Yani onun yaşadığı hayata bakıyorum ve şu anki yaşadığımız hayata bakıyorum. Onun yani aç kaldığı dönemler, sinirler üstüne yattığı dönemler ve bizim hani sıcacık yatağımızda yatıp ezanla uyanıp gene de namaz kılmamamız. Bilmiyorum yani, utanırdım açıkçası, yüzüne bakamazdım herhalde. Peki söylemek istediğin, anlatmak istediğin bir şey var mı abla son olarak? Anlatmak istediğim tek şu var. Burada bütün kardeşlerimize sesleniyorum. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Bütün Müslüman kardeşlerimize sesleniyorum. Ölüm var ve bu bir hak. Yani eğer hak yoldan yürümüyorlarsa bir an önce kendilerine çeki düzen vermelerine. Çünkü ölüm ne zaman birimizi bulacağını bilemiyoruz. Ne zaman sıra bize gelecek bilemiyoruz. O teneşre ne zaman biz yatacak bilemiyoruz. Yani ama olacak bu. Yani hepimiz bir gün canımızı vereceğiz. Ama iyi, ama kötü. Rabbim en doğru şekilde huzuruna gidebilmeyi, ahirete göçebilmeyi nasip eylesin bizlere. Aynen öyle, amin. Programlarımız vesilesiyle yüz binlerce gencin, hatta milyonlarca gencin kalbine dokunduk. Elhamdülillah. Rabbim yayınlarımızın da devamını nasip eylesin bizlere. Amin. Dualarına muhtacız abla. Dualarım sizlerle kardeşim. Allah razı olsun. Çok oldu böyle programlar yapmayalı. Özlemişim şu an gerçekten. Gerçekten özlemişim bu arada. Hatta böyle soru sorarken geçmişe gidiyorum. Gassal programım aklıma geliyor. Şereflendirdin. Almanya'dan ayağının tozuyla geldin. Var olasın. Sizler Allah sağ senden olun. razı olsun. Dostlar, programımızın sonuna geldik. Bu konuşulanlardan kendinize bir pay çıkartırsınız umarım. Görüyorsunuz ölüm var. Çok yakınımızda.
O kadar yakın ki bize. Bugün beraber yol yürüdüğümüz arkadaşımızı yarın onun da cenazesini yıkayabiliyoruz. Onu da kefenleyip ebedi yolculuğa uğurlayabiliyoruz. Rabbim doğru bir şekilde yaşamayı ve doğru şekilde ölebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşabilmek ve görüşebilmek ümidiyle sizleri alemlerin Rabbine, Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.